E-ticarette satışları arttırmanın 15 yolu videosuyla karşınızdayım. E-ticaret yapıyorsanız ya da e-ticaret yapmayı düşünüyorsanız bu videoyu mutlaka sonuna kadar izleyin. Bunlar akla gelse de görmezden gelinen, önemsenmeyen fakat başarı için mutlaka uygulanması gereken önemli detaylar. Konuya başlamadan önce e-ticaret konusunda faydalı bilgilerinden istifade edeceğiniz başka bir kanaldan bahsedeceğim. İlker Ufuk Fil kanalında 12 seneye yaklaşan ticaret ve özellikle e-ticaret hayatında edindiği bilgileri, tecrübeleri ve ders mahiyetindeki anılarını paylaşıyor. E-ticaretle ilgili çok önemli taktikler ve bilgiler sunuyor. Bu kadar faydalı bilgiler ileten bir kanal olması dolayısıyla bize de tavsiye etmek düşer. Bu kanalın bağlantısı da video açıklamasında mevcut. Şimdi konumuza devam edelim. Hazırsanız başlıyoruz. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve zil simgesine tıklayarak tüm bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. 1. Ürünleri set haline getirip satın. Örneğin araç lastiği satıyorsak lastikle bağdaşlaştırılabilecek örneğin krikoyu da yanına ekleyerek set yapabiliriz. Ya da kemer satıyorsak kemerle cüzdanı set yapabiliriz. Bu hem benzersiz bir tekil ürünle rekabetten uzaklaşmamızı sağlar, hem de bir anda birden fazla çok ürünü satmamıza ve kar marjımızı yükseltmemize olanak sağlar. 2. Ücretsiz kargo hizmeti sunun. Yapılan istatistikler gösteriyor ki internet alışverişlerinin ezici çoğunluğu ücretsiz kargolu ürünler üzerinden gerçekleşiyor. E-ticaretin nice avantajının yanında belki en büyük dezavantajı mesafeli bir satış söz konusu olduğundan kargolama ihtiyacıdır. Haliyle alıcı kargoyu kendisinin mi ödeyeceğini yoksa satıcının mı ödeyeceğini merak eder ve bu da satın alma kararını etkileyen önemli bir faktör. Şöyle ki iki satıcının aynı ürünü sattığını düşünelim. Biri ürünü 40 liraya satıyor ve 10 lirada alıcıdan kargo bedeli istiyor. İkinci satıcı diyor ki kargo ücretsiz ve ürün fiyatı 50 lira. Gördüğünüz gibi aslında ikisinin de fiyatı aynı. Fakat ürün fiyatı 50 lira deyip kargo fiyatını içine koyan satıcı daha fazla satış yapar. Bu tamamen insan psikolojisiyle ilgili bir durum. İlk satıcıdan ürün alacak kişiler işte ben 40 lira veriyorum bir 10 lirada kargo parası niye vereyim? Ürünün 1/4 fiyatı falan bu diye düşünüyor. Fakat diğer satıcının ürününü inceleyen kişiler kargo ücreti ödemeyeceği algısı içine giriyor. Haliyle ikinci satıcı daha çok tercih ediliyor. 3. Güvenilir ve ulaşılabilir olun. E-ticaret her zaman yükselen bir değerdi ama son zamanlarda tabii ki önemi daha da arttı ve pek çok yeni girişimci bu alanda faaliyete başladı. Dolayısıyla başarılı olan girişimciler olduğu gibi başarısız olan ve bir anlamda kendi haline terk edilmiş pek çok girişim, pek çok site, pek çok e-mağaza bulunmakta. Hal böyle olunca müşteriler sipariş aşamasında tereddüt ederler ve muhatap bulup bulamayacaklarından şüphe ederler. Peki müşterilerde güven oluşturmak için ne yapmalıyız? Ürün fiyatlarımızı güncel tutmalıyız. Web sitemizdeki yazıları, varsa tarihleri güncel tutmalıyız. Hatta mümkünse web sitemize bir tane canlı destek eklentisi kurmalıyız ve buradan gelen sorulara hemen hızlıca cevap vermeliyiz. Çünkü insanlar işte büyük pazar yerlerinden alışveriş yapmaya daha çok alışkın olduğu için sizin sitenize geldiğinde bir güvensizlik durumu olacaktır. Bu güvensizliği kırmanın en iyi yolu da sorulara hızlıca yanıt vermektir ve bu sizi satışa götürecek önemli bir etmendir. 4. Ürün bilgilerini net olarak belirtin. Satılan ürünün varsa garanti süresi bilgileri, hacmi, ağırlığı, sıfır veya ikinci el olma durumu, son tüketim tarihi gibi bilgilerin açık ve net bir şekilde ürün detay sayfasında belirtilmesi gerekiyor. Bununla birlikte ürünün farklı açılardan çekilmiş yüksek çözünürlükte fotoğrafları olmalı. Bu fotoğraf konusu her zaman söylüyorum çok ihmal ediliyor ama oldukça önemli. Nasıl ki fiziksel bir dükkanınızın ne kadar önem veriyorsanız burada da ürün fotoğraflarınıza aynı önemi vermelisiniz. İşte 500-600 piksellik bozuk görseller kullanmamalısınız. Eğer böyle çok aranan çok niş bir ürün satmıyorsanız bu sizin satış yapmanızı %1 milyon engeller. 5. Empati kurun. Ya hocam şimdi bu mudur diyeceksiniz belki ama e-ticarette satışlarımızı arttırmanın en önemli yolu ve kuralı müşterilerimizle empati kurmaktır. Bu her zaman göz ardı edilir. Kendimizi müşterilerimizin yerine koyarak ben olsam kendi mağazamdan alışveriş yapar mıydım? Neden alışveriş yapardım, neden yapmazdım? Gibi soruları kendimize yönelterek tüm satış faaliyetlerimizi bu anlayışla şekillendirirsek başarılı bir e-ticaret girişimi olma yolunda önemli bir adım atmış oluruz. 6. Alışveriş şartlarını net olarak belirtin. Gerçekleşecek alışverişler öncesi alıcı ve satıcının hak ve sorumluluklarının açıkça belirtilmesi ve alıcılara bildirilmesi satışlarımızı arttıracak bir etkendir. Özellikle iade kabul edilebilen ürünlerde iade şartlarının ne olduğu ve para iadesinin ne zaman yapılacağı, tüm bu işlemlerin hangi koşullarda gerçekleşeceği bilgilerinin yer alması oldukça önemlidir. 7. Paketleme kalitesini arttırın ve kişiselleştirin. Her müşteri kendini özel hissetmek ister. Dolayısıyla biz her müşterimize sanki tek müşterimiz oymuş gibi davranmalıyız.
Öyle ki arkadaşlar işte bazı alışverişler ihtiyaçtan ötürü değil de insanların kendilerini ödüllendirmek istemesinden kaynaklanır. Bu durumda işte baştan savma, korunaksız kötü bir paketleme iade oranlarımızı yükseltir. Çünkü alıcı güzel bir sunum bekliyor. Eğer ürünü güzel bir kutunun içine koyar ve güzel bir şekilde paketlersek, parantez açıyorum, burada maliyet sizi düşündürebilir ama uzun vadede bu size daha çok kazanç sağlayacak. Çünkü müşteriler sizi sevecek ve sizden sürekli alışveriş yapacaklar. Müşteri sadakati ve bağlılığı kazanacaksınız ki bunun bedeli ölçülebilir bir şey değildir. Tabii paketi yaptınız, kişiselleştirme bunun neresinde? Arkadaşlar ek olarak kutunun içine müşterinin adını ve soyadını da içeren kişisel bir mesaj da eklerseniz müşteriniz kendini daha özel hisseder ve size karşı daha büyük bir memnuniyet duyar. Bunu öyle yaldızlı kağıtlara falan basmanıza gerek yok. Güzel ve temiz bir renkli çıktı da iş görür. 8. Siparişi hızlıca kargolayın. Genel olarak insanlar parasını ödedikleri ürünlere kısa sürede tabii ki kavuşmak isterler. Sipariş hazırlanıyor uyarısını uzun süre görmek istemezler. Dolayısıyla mümkün olan en kısa sürede ürünleri sipariş hazırlanıyor aşamasına geçirip ve hızlıca oradan da çıkarıp kargo gönderildi aşamasına geçirmeliyiz. Tedarik edeceğimiz ürün elimizde yoksa, bunu oraya yazamadıysak ürün detayına ya da temin şartları uzun sürüyorsa bunu da mutlaka ürün detayında belirtmeliyiz. Bu şöyle bir üründür. O yüzden şu kadar gün sonra temin edilip sipariş hazırlanıp gönderilecektir diye ürün detayında mutlaka bunun bilgisi verilmeli. Çünkü 3-4 gün beklemez alıcı ve o ürünü iptal eder. Ki bu da hakkıdır. 9. Ürün kalitesini arttırın. Müşteri memnuniyetinin yüksek olması en az ürünün kar marjının yüksek olması kadar önemlidir. Bu bilinçle hareket edersek müşteri memnuniyeti az olan bir üründen yüksek marjlarla sadece bir kere satış yapmak yerine müşteri memnuniyeti yüksek olan bir ürünü satarak sürekli bir müşteri kitlesi edinebilir ve uzun yıllar satış yapabilir. Bir anlamda da işletmemizin geleceğini garanti altına alabiliriz. Amiyane tabirle arkadaşlar vur kaçtan uzak durun, uzun vadeli düşünün. 10. Tüm pazarlama ağını doğru ve etkin kullanın. Satıcı profilimiz tüm platformlarımızda birbiriyle örtüşmeli ve belli bir standartta olmalıdır. Örnek olarak pazar yerleri, kendi web sitelerimiz, tüm kurumsal sosyal medya hesaplarımız aynı tasarım tarzıyla oluşturulmuş ve fiyatlar arasında uçurum olmamış şekilde kurgulanmış olmalı. Bu bizi müşterinin gözünde değerli kılar. 11. Profil sahibi olun ve uzmanlaşın. Her ne kadar internette satabileceğimiz ürünlerin bir sınırı olmasa da biz belirli bir ürün gamını ya da kategoriyi hedef seçip o alanda uzmanlaşmaya gayret etmeliyiz. Bu durum hem müşterilerimizin bize olan güvenini artıracak hem de ürün satın alımı sürecini kolaylaştıracaktır. O kategoriye ait elimizde doneler, kıyas yapabilme yeteneğimiz, pazar bilgisi oluştukça satışlarımız da artacaktır. Sitelerimizde de ürünlerimizle ilgili blog ve bunun gibi alanlarla detaylı bilgiler verirsek o konuda otorite haline gelebiliriz. 12. Ona küçük sürprizler yapın. Maddi değeri ne kadar az olursa olsun hesapta olmayan küçük bir hediye almak herkesi mutlu eder ve özel hissettirir. Bu şekilde küçük hediyeler sunarak müşteri sadakatinizi arttırabilirsiniz. 13. Reklamcılık faaliyetlerini sürdürün. Sadece web sitenizi açıp pazar yerlerine girip arkanıza yaslanmayın. Sosyal medya reklamlarında, pazar yerlerinin site içi reklamlarında, Google AdWords reklamlarında yer alın ve bunu sürekli hale getirin. Buralarda yapılan reklamları uzun vadeli bir yatırım aracı olarak görün. Çünkü ilk reklam çıktığınız zamanlarda arkadaşlar hem öğrenme süresinden hem bilinirliğinizin olmamasından dolayı çok fazla satış gelmeyebilir ama bunu sürekli olarak yaparsanız 3. 5. reklamınızı gören müşteri artık gelip sizden alışveriş yapmaya başlayacaktır. Yani pes etmeyip sürekli olarak reklamcılığa devam etmeli ve bununla ilgili ilk başlarda arkadaşlar önemli bir bütçe ayırmalıyız. 14. Ürün başlıkları ve açıklamalarında standardı yakalayın. Örneğin arkadaşlar ürün başlığınız büyük harflerle başlayıp devam ediyorsa diğer ürünlerde de aynı şekilde devam etmeli. Ya da ürün başlıklarınızdaki kelimelerin ilk harfleri büyük, diğer harfleri küçükse diğer ürünlerde de aynı standart sürdürülmeli. Tabii ki font seçimi, renk, size gibi arkadaşlar bütün özellikleriniz hepsinde aynı olmalı. Eğer bu şekilde yaparsak bu ziyaretçi tarafında düzen, ciddiyet ve kalite algısı yaratır ki bu da çok önemli. 15. Anahtar kelimelere dikkat edin. Alıcıların o ürünü ne şekilde arattığını tahmin ederek bunların yöresel ve hatta yanlış söylenişlerini de hem sitenin meta alanlarına hem de dijital reklamcılık faaliyetlerinde anahtar kelimelerde kullanarak satışlarımızı arttırabiliriz. Bu sayede arama motorları, arama motor reklamcılığı ve pazar yerlerinde yerimizi en önde ayırtmış oluruz. Konunun sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve zil simgesine tıklayarak tüm bildirimleri açmayı ihmal etmeyin.